Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyoruz. Yeni yılınızı tebrik ederken bu yılın son ne okudum videosuna hoş geldiniz. Aralık ayında okuduğumuz kitapları sizlere takdim edeceğiz. Canım sevgilim, bir tanecik eşim, kanalın yönetmeniyle. Kendisi biraz yorgun şu anda. Direkt şey dedi, beni çok bulaştırma, sen konuş yaptı bana. Hep sen konuşuyorsun zaten. Yani ben biliyorum benden çok onu dinlemek istediğinizi yorumlarda Hiç görüyorum. alakası yok. Ne hiç alakası yok. Genç delikanlılar benim hanımıma abla sen konuş diyorlar. Neredeyse şeyi yazacaktım. Ben gideyim mi ya falan. Neyse o yüzden birazcık ben konuşacağım. Aralık'ta daha önce belki şeyde görmüşsünüzdür alışveriş videolarında. Türk Edebiyatı'nda şu anda zaten yaşayan, takip ettiğim birkaç yazar var. Daha önce de söylemiştim. İşte Sibel K. Türker, Behçet Çelik, Yekta Kopan, Faruk Duman, rahmetli olduğu Kadri Öztopçu, çok severdim kendisini falan. Hani Faruk Duman hocam onlardan biriydi. Bu Ala Karga yayınları. Todi'nin Güncesi, Ayazma Kahvesi Aşıkları. Çok güzel bir romandı. Çok beğendim. Tavsiye ederim. Todi'nin Güncesi de minik bir günlük tarzında çocuk duygularını anlatan bir günceydi. Tahmin ediyorum hocamızın çocukluk günlüğünü yayınlamış burada. El yazıları falan da çok tatlıydı çünkü. Ama özellikle şu ince uzun öykü roman tarzı kitabı okursanız ben severek okudum. Yani çok akıcıydı. Çok iyi bir tatlı bir aşk hikayesiydi ve kadere rağmen bir şeylerin olmadığını gösteriyordu. Sonracıma gene alışveriş videolarında bildiğiniz başka bir yazar. Şöyle. Aha elim full. Böyle hepsini açınca şey gibi oldu. Amerikan filmlerinde şey yapıyorlar ya poker. Elim full. Nuri Pakdil'in daha önce Edebiyat dergisi, Edebiyat Vakfı yayınlarıydı yanlış hatırlamıyorsam onun kitabına çıktığı yer. Artık Ketebe yayınlarına çıktı. Böyle 5'er 6'şer basıyordu. Bu ilk yayın serisiydi. Biat bir bende olduğu için 2'yi 3'ü aldım. Edebiyat Kulesi ile yanlış hatırlamıyorsam da Dervişin Hüneri birbirini takip eden iki eserdi. Aforizmalar deneme ve biraz daha deneme tarzında oluyor. Nuri Pakdil'i ben ilk başta bir gençliğimde şöyle söyleyeyim 15 yaşında bir iki kitabını okudum. 20'li yaşlarda birkaç kitabını okudum. 25'i geçtiğim zaman birkaç kitabını okudum ve şu an 35 yaşına geldim ve peyderpey kalan kitaplarını herhalde bitireceğim Ketebe'yle. Şunu söyleyebilirim. 15 yaşında hatta Nuri Pakdil üzerinden bu edebiyat üzerinden kendi kişisel gelişimimi bile takip edebiliyorum. İnsanlar 15 yaşındayken daha deli dolu, daha romantik, daha böyle gaza gelmeye müsaitken 35 yaşında daha realist, daha hayata tutunan, ayakları yere basan ve gerçekçi olmak zorundaymış arkadaşlar. Onu anladım. Nuri Pakdil'in mesela 15 ya da 20 yaşında okurken o basit cümleler, kısa yapılı şeyleri aynı dönemde okuduğum diğer ikinci yeni şairleri gibi beni etkilerken ya da aynı dönemde başka sağ sol entelijansiyadan fark etmez. Yazar okurken o duygularıma hitap eden şeyler beni bir şekilde ateşlerken, motive ederken şu anda gitgide uzaklaştığımı fark ettim ve açıkçası hiçbirini tavsiye etmiyorum. Ama buna rağmen birkaç tanesine inceleme çekeceğim galiba. Şu Biat serisine inceleme çekeceğim. Çünkü şeyi göstermek istiyorum. Kanalda daha önce Mustafa Kutlu'nun bir deneme kitabını incelemiştik ve yönetmenimizin de takdiriyle başlığı şey olmuştu. Fikirlerine katılmadığımız insanları neden okumalıyız? Hani Nuri Pakdil'in gerçekten neredeyse hiçbir fikrine katılmıyorum ve ama niye katılmadığımı da şu iki özellikle. Çünkü şu kitaplar üzerinden söyleyecek çok bir şeyim yok. Hani özetle Nuri Pakdil ile ilgili ve kalemiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Kafası çok karışık. Net söylüyorum. Yani hani bu kadar paradokslarla yaşamış bir insan ve edebiyat olarak da Necip Fazıl ödülünü aldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü aldı falan. Olayın biraz politik olduğunu düşündüm açıkçası tekrar bir bakınca. Çünkü çok daha iyi kalemiyle o ödüllere layık olacağını düşündüğüm insanlar varmış gibi geldi bana. Çünkü hiçbir şey anlamadım. Yani şeylerinden. Böyle olmayacak yere nokta koyuyor, virgül koyuyor, tire atıyor. Hani ne dediğini de çok yazı kalemiyle anlayamadım. Okumak kafasıyla da anlayamadım. Şiir desem şiir değil, aforizma desem aforizma değil. En okunabilir cümle kurduğu yapılar bunlar. Ama şu ikisini incelemelerde görürsünüz arkadaşlar. Hanımım dedi ki madem bu kadar beğenmedin alışveriş sepetinde niye kalan kitapları da var. Şimdi de yazarın son okumadığım yazarın defteri falan 5'e kadar 1, 2, 3, 4, 5 var. Onları da okuyacağım tabii ki. Huy işte ne yaparsın? Niye okuyoruz bir tane?
Onu söylemek ister misin? Yok. Yok hiç, hanım gerçekten çok yoruldu. Hiç muhatap olmak istemiyor. Yekta Kopan'ın belki yaz erken gelir öykü kitabı. Demin ismini saydığım ve düzenli takip ettiğim Türk yazarlardan da öykülerini çok beğendim arkadaşlar. Yani güzel, minik minik, kısa kısa öyküler. İşte ise cümle kuruyor. Ne dediğini anlıyorsun falan. Postmodern şeyler var içinde. Edebiyata dair kısa kesitli cümleler, böyle yarım bırakılmış fikirler var ama onu sen bağlayabileceğin şekilde var. En azından derdini anlatacak kadar cümle kuruyor. Bu benim için önemli. O yüzden tavsiye ederim. Sencer Divitçioğlu'nun Külliyatının 4. kitabı Oğuz'dan Selçuklu'ya. Çok gene beğenerek okudum ama Nuri Pakdil'e dil konusundan yaptığım eleştiriyi Sencer Hoca'ya da yapıyorum. Müktesebatı çok geniş. Zaten ekonomist kökenli bir insan. Şurada da zaten İlber Ortaylı'nın güzel bir lafı var. Sencer Divitçioğlu ilk anda herkesi şoke edecek tezleriyle. Doğru. Ama o tezlerden çok herkesin eline pek geçmeyen tarih, iktisat ve sosyal bilgiler literatürünü alıp taraması ve değerlendirmesiyle bilinmelidir. Yani ben iktisat terimlerini antropolojiyle bu kadar net birleşebileceğini garip bir şekilde hocada gördüm. Ki hocada da bana şu açıdan umut veriyor. Hani ben bazen işte çok büyük bir akademisyen olamayacağım, yazamayacağım çünkü yeterince dil bilmiyorum falan diye yaparken hoca şu anda tarihçi diye görünüyor ama eski Türkçe bilmiyor. Biliyorsun değil mi aşkım? Eski Türkçe yok. Yani tamamen, ama garip bir şekilde ikinci kaynaklar, yani birinci el kaynaklarla çalışmış, titiz çalışmış insanların malzemelerini kendi iktisat müktesebatıyla, antropoloji bilgisiyle, İlber Hoca'nın dediği gibi sosyal bilgiler literatüründeki şeylerle çok güzel birleştiriyor. Hani biraz cümlesi, kelimesi, eski Türkçe kelimeleri kullanmışı falan zor ama anlayınca anlıyorsun yani. Hani güzel oluyor. Biraz böyle eski bir motoru okuma, o motorun çalışması gibi oluyor Sencer Hoca'yı okumak. Böyle bir pat 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 yapıyor. Şöyle bir 40-50 sayfa onun üslubuna girdikten sonra öyle hemen deviriyorsun kitabı. O yüzden güzeldi. Zaten kanalda Külliyat'ın ikincisi Asya tipi üretim tarzı vardı galiba. Üçüncüsünün incelemesini çektim ama herhalde yayınlanmamıştır. O da gelir. Bunun da istediğiniz zaman gelir. Ama güzeldi yani. Oğuz ve Selçuklu'nun kuruluş şeylerini, analojilerini çok güzel yapmıştı. Hoşuma gitmişti benim. Şunları da beraber sunalım aşkım. Yine alışveriş videolarından göreceksinizdir. Hatırlayacaksınızdır. Fazlur Rahman'ın İslami Yenilenme Makaleleri 1, Yenilenme Makaleleri 2. 3 ile 4'te de masamda şu anda. Onları da bitirmek üzereyim. Toplamda 4 şey. Güzel makalelerdi. Özellikle biliyorsunuz bu İslam'daki çok rağbet görmeyen tarihselci perspektifin asıl kurucu babalarındandır Fazlur Rahman. 60-70'lerde o meşhur hermeneutiğin biliminin daha böyle çıktığı zamanlar, hani metin analizinin çıktığı zamanlar, ki tuhaf şekilde bakarsanız Aristo'yla, Platon'la, Antik Yunan'la ya da eski İbranca çevirilerle ilgili, metin analiziyle ilgili şeyler de bu 50'lerde 60'larda 40-60-70 arası, o arada çok revaçtaydı. Aynı dönemde garip bir şekilde bu metin anlamaya yönelik tarihselci hermeneutik bakışı savunanlardan biridir Fazlur Rahman. Ben makalelerden tabii katıldığım yerler oldu, katılmadığım yerler oldu, anladığım yerler oldu, anlamadığım yerler olmuştur muhakkak ama genelde bir şeyler öğrendim diye düşünüyorum. Zaten bu kanalın amacı da o. Bazı yorumlarda arkadaşlar şey diyor, sen ne biliyorsun da anlatıyorsun falan diyor. Ben de hepsine aynı şey söylüyorum. Böyle bir şey bildiğim yok zaten. Bir şey okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Anlayabildiğim kadarını aktarıyorum. Anlayamadığımı anlamadım diyorum falan yani. Hani çok büyütmeyin gözünüzde bir şeyleri, herkesin. İnsanların kendi kompleksleri olunca başkalarında da öyle kompleksler olsun istiyorlar. Yok gerçekten bazen yorumlar geliyor. Hani adam ve gerçekten de olabilir yani, hakkıyla da yorum yapabilir ama ben şu noktaya eriştikten sonra rahat ettim ya. Tamam, sen Arapçayı çok güzel öğrendin ama dedim ki sana İbranca bilmiyorsun. Aramca bilmiyorsun, coğrafya bilmiyorsun. Yani başka şeyler bilmiyorsun. Yani bilmediğin muhakkak birçok şey var. Bütün literatüre hakim olabilirsin ama dünyadan kopuksundur. Literatür ezberlemekten İşte başka onu bir o şeye şekilde yaramazsın. anlatmak isteyen gidecek o zaman makale yazacak. Bunu akademik bir şekilde yapacak. Yani. YouTube'da hani okuduğu kitapları anlatan birine hani bu şekilde gelmesi İşte çok bana acınası gelince bana. sanki ben böyle her şeyi çözmüşüm gibi anlatıyorum. Yok. Öyle bir hava mı veriyorum acaba?
Yo, aslında vermiyorsun. Ben çoğu yerde zaten Ama işte herkes kendi egosunu tatmin etmek için giriyor sosyal medyaya ve küçücük bir boşluk bulununca girebileceğini zannediyor. bazıları var çok güzel. Hocam diyor yanlış isim verdim falan diyor ki gerçekten ya diyorum kusura bakma kafam dağınıktır ama doğru diyorum falan. Ya çok basit bir şeyi karıştırmışım mesela. Bir İşte tane o başka, o İbnül başka. Arabi ile başka bir Arabi hani başka bir fıkıhçı Arabi'yi karıştırmışım. Çocuk da abi Arabileri karıştırdın dedi. Harbi okuyunca İşte o dipnotu normal fark bir etmişim. şey. Tabii normal canım. Ama yok, zaten diğer türlü geleni ben anlıyorum. Yani adam direkt giriyor yekten böyle sen ne anlarsın şuna bak falan. Yok ona da bakarım eyvallah da yani. Mesela ben ona bakınca tamam mı oluyorum? Yok, Ya senin bakmadığın ya da benim bakamadığım binlerce literatür yok mu? Yok. Ben mesela bu kanalda İşte ben daha eskiden girdiğim için Bu sosyal mecraya. medyaya, ben eskiden saftım. Tek tek arkadaşlar böyle herkese açıklamaya çalışırdım, anlatmaya çalışırdım kendimi. Ben artık kendi kanalımda öyle yapmıyorum mesela. Engelleyip geçiyorum. Ya ben de, Artık bilgeyim. Engelleyip geçiyorum diye. ya ben engellemiyorum da hani Ay, küfretmedikten sen çok kibarsın. ben çok kibarım ya. Benim engellediğim yorumlar çok sınırlıdır Kanaldan arkadaşlar. engellenirseniz engelleyen kesin benimdir. Benim tahammülüm yok. Ya ben şu ana kadar 2 ya da 3 kişi engelledim. O da ama bariz ana avrat sövüyordu yani. Küfür ediyordu. Hani küfür edince engelliyorum ama yoksa benimle dalga geçse bile ben şey yapmıyorum mesela. Bazıları çok böyle yekten sanki anasına babasına sövmüşüm gibi küfür ediyor bana. Hani Ya öyle bayağı rahat hakaretamiz işte. geliyorlar. Herkes gücü Yani. yettiğine aşağı. Ama işte ben dediğim gibi arkadaşlar hani sen bana şu kadar eksiksin bu kadar eksik falan. Ben hep o kıstayı şey yapıyorum hani gerçi bu benzetmeyi yaparsam bu sefer o kendini nerelerde Yok, hiç görüyorsun yapma, da boş diyebilirler. Yok arkadaşlar bir yerde gördüğüm yok ya vallahi bak. Hani okuduğumu anlamaya çalışıyorum, soruyorum, paylaşıyorum. Eğlenceli oluyor. Yani şey gibi işte, hani biz okumuşuz, evimize gelmişsiniz, işte çay kahve bir şey ikram etmişiz, akşam sohbet ediyoruz. Yani. Bu kadar büyütmenin anlamı Çok nedir? ciddiye almayın arkadaşlar. Mesela ben kendim akademik şeyimde, çalışmamda Öyle bir çok şey olsa orada titiz yapın çalışıyorum mesela. Hani bulursun, dersin ki hani mail atarsın, burada böyle böyle bir şey yapmışsın, bak buna işte atıf vermen gerekiyordu, yanlış vermişsin, Yani. nasıl dil kullanmışsın, onun yeri başka bir yer. tabii ben orada Burası mesela buradaki gibi hani her zaman dediğim gibi ben buraya böyle irticalen çıkıp konuşuyorum. Bazı zaman okuduğumu bile hatırlamıyorum. O yüzden not düşüyorum köşesine. Ha bak burada bunu hatırlatayım falan diye kendime. Yoksa benim akademik çalışmalarım çok titizdir arkadaşlar yani. Böyle ben eski usul çalışırım. Alıntıları fiş çıkartırım falan. Benim durumum biraz titizdir. Eşim zaten bu yüzden dolayı hala yazamadın şu tezi diyor. Yeter. Senin okuduğun literatürle doktora yazılır kitap da çıkar diyor. Ama ben daha hala yüksek Mükemmeliyetçilikten onu da yazdım. yani ne yap? henüz. Sonra hayat bazen gösteriyor. Bazı insanların yazdığı makaleler arkadaşlar makale yazdım okuyun falan diyor. Bakıyoruz güzel ya yazılıyor demek diyoruz. Yani onları da kötü görmek istediğim için demiyorum ama hani ne bileyim demek ki biz çok titizleniyoruz. Hani ben başlasam yazsam Yani. olur. Ki zaten bazı bu yazan arkadaşlarımla ilgili demiyorum ama literatür tararken bazı tezler ve makaleler geliyor önüme. İnanın benim şurada şifayen anlattığım, irticalen konuştuğum şeyler hani ses kaydının transkribini çıkarayım. Sağdan soldan size aklıma gelen doğru yanlış referansları bulup referansını vereyim. Makale olur yani. Olur. Ben 25 sayfalık yüksek lisans tezi gördüm ya. Evet ya. Sakarya Üniversitesi'nde. Hiç unutamıyoruz onu Mesela yani. Sakarya Üniversitesi'nin o departmandaki hocalar gözümde böyle Evet falan ya, şu an çok mesela. kötüydü ya. O çok vahim. Neyse oraya girmeyelim şimdi. Girmeyelim. Ama o kadar kötüydü ki şuydu yani. Hani çocuk kopyala yapıştır yapmış. Girme. Bir yerde puntoları bile değiştirmemiş Evet, falan yani. değiştirmemiş, Çok kötüydü çok ya. kötü. Neyse. Demin dediğimiz bak hermeneutik falan dedik ya tam güzel denk geldi. George Agamben Yaratım ve Anarşi Sanat Eseri ve Kapitalizm Dini. Gerçekten bu kitapta da hani bu alt başlık kapitalizm dini dediği şey sadece son bölüm arkadaşlar. Onun dışında hoca çok fena yerlere değiniyor. Güzel yerlere değiniyor. Hani ya nasıl diyeyim zaten videosu vardı galiba. Onlara bakarsınız ve bunun zaten sunumu gelecek. O yüzden burada hiçbir şey anlatmayayım. Agamben'in videoları var arkadaşlar. Çıplaklıklar. Evet. 2 video halinde, 2 part halinde. Evet. Kanalımızın aşina olduğu başka bir yazarımız. Her kitabı çevrilir. İlk baskıdır alırız. Erik Fromm'u zaten bizim oynatma listesine gidin. Erik Fromm deyin. Bu kanal işine girmeden önce okuduklarımız tasnif edilmiş külliyat halinde. Evet. Bu video işlerine başladıktan sonra YouTube mecrasına dahil olduktan sonra yaptığımız 1 ya da 2 kitabı da sunum şeklinde orada. Bu da gelir büyük ihtimal. Yaşamı hala seviyor muyuz? Sevginin gücü ve güçsüzlüğü üzerine. Hani üslubuyla, diliyle, temas ettiği konularıyla gayet anlaşılır, kolay. Hani psikolojiyi öyle çok zorlamadan anlatabilen bir insan. Seviyorum kendisini.
İncelemesi Toprağı bol gelir. olsun. İncelemesi kesin gelir. Ivan İlliç, Enerji ve Eşitlik, Endüstriyel Çağda Enerjiye Erişim ve Sosyal Adaletsizlik. Ketebe yayınlarından çıkmıştı arkadaşlar ama yanlış anlaşılmasın, bu bayağı 90'larda yazılmış bir kitap ve garip bir şekilde bana çok şeyler kattı. Bakış açısı o zaman diyorum ya arkadaşlar. Başka bir abi vardı genelde. Genelde de bu abi İtalyan mıydı nereydi bilmiyorum ama İtalyan bir abiden okumuştum. Giorgio Agamben gibi. Ee, Calpini, Piero Calpini miydi neydi ya? Unuttum adını arkadaşlar. Kusura bakmayın. Orada da mesela baharat ticaretiyle Avrupa'nın nüfusunu, baharatın işte biberiyenin içindeki afrodizyak etkisiyle Avrupa'nın nüfusundaki artış arasındaki korelasyonu inceleyen bir kitaptı. Çok kafamı açmıştı. Bu da garip bir şekilde öyle bir kitap. Yani enerji tüketimiyle gelişmişliğin arasındaki korelasyonu anlatmaya çalışan bir kitap. Güzel, altını çizdim. Notlar aldım. Eski kitaplar gibi aşkım benim kitaplar, fark ettin mi? Bak. Hani eski Der Osmanlıca kenarları var. kitaplarda böyle yazar ya, der kenarlarım var benim de. Benim de. Güzel. Bunun da sunumu muhakkak gelir. Ve kanalın az solisti geliyor. Gerçekten kanalın az solist. Yani Byung Chul Han. Nasıl okunuyor hala bilmiyoruz. Byung Chul Han. Bilmiyorum. Koreliler gerçekten acaba nasıl telaffuz ediyor? Byung Chul Han. Olabilir. Olabilir. Tefekkür yaşamı ya da eylemsizlik üzerine. Bu kitabın sunumunu da en kısa zamanda yapacağım. Adından anlaşıldığı üzerine çok hızlı gittik, biraz yavaşlayalım diyor. Bunu derken verdiği örnekler hem bugünden hem klasik metinlerden veriyor. Okurken kanalda daha önce takip edenler bilir. Kadın zannettiğimiz erkek bir abinin, Svend Brinkman arkadaşlar. Svend Brinkman, onun da zaten bir Düşün diye bir kitabı var kanalda incelemesi. Ayrıca psikoloji serisine bakabilirsiniz. Orada da var. Görüşleri onunla biraz temas da ediyor. Eklerim. Bence güzel kitaptı ya. Hani gerçekten tefekkür yaşamı dediği, hani durmak. Hani özellikle şey kısmı çok hoşuma gitti. Hani durmak dediğin eylemin aslında eylemi eylem yapan. Hani herkes basit bir şekilde zıtlarla kaimdir dünya. Her şey zıttıyla tanınır. İyilik varsa kötülük vardır. Ne bileyim, sıcak varsa soğuk vardır gibi basit bir diyalektik var ya arkadaşlar. Hani haliyle bunu bilen bir insana ya durmak da, hani tefekkür hali de, düşünmek de aslında eylemin zıttı gibi görünüyor ve birlikte var olması akılsal bir şey geliyor. Ama bu kadar içsel hissedeceğimi anlamamıştım. Yani çocuğa çok güzel örneklenmiş. Gerçekten aslında gerçek eylemin durarak, düşünerek yapmak olduğunu. Yoksa hepimiz vakit kaybediyoruz. Güzel kitaptı. Bence gene bu da kanalın ortalamasından fazla izlenir. Kısa bir zamanda da incelemesi gelir. Ve Okay hocamızın son kitabı. Jules Caesar. Külliyat serisinde Okay hocayı tanıttık değil mi biz? Tanıtmışızdır. Külliyatla tanıtmadık. Yazar tavsiyeleri diye ayrı bir kitap çekmiştik. Evet. Video çekmiştik. Yazar tavsiyeleri. Hocanın külliyatını çekemem çünkü ben. 50 tane kitap Yukarı böyle kaldırdığımız için. sığmaz yani. Boş verin. Ne bulsanız okuyun Okay hocadan. Jules Caesar'ı yazdı hoca. Daha birkaç ay önce, bir ay oldu herhalde çıkalı. Hemen aldık, okuduk. Çok da sevdim gene hocanın kaleminden. Hoca gerçekten asgari strateji okumuş, tarih okumuş. Gerçekten bak, kült sanat şey okumuş. Hocanın garip bir şekilde ilk yazdığı birkaç kitaptan dolayı hocaya günümüzün Peyami Safası diye söyleniyor. Bu da burada yazıyor bak mesela. Günümüzün Peyami Safası olarak anılan Okay Tiryakioğlu. Hani Peyami Safa'dan çok bana, yani abartı olmasın ama ruh tahlillerine girince hani ben bir Dostoyevski'den sıkılmadım. Bir de Okay Hoca'dan sıkılmadım ya. Gerçekten yani hani abartıyor diyebilirsiniz. Hocanın gidip herhangi bir kitabını alırsınız, beğenmezsiniz. Olabilir. Hani bazı kitapları o kadar da her kitabı bir olmaz. Ama ben genel hoca hakkında bir şey söylüyorum. Yazar hakkında. Ya gerçekten o ruh tahlillerini bir Dostoyevski'de okudum. Bir de hocada okudum, bu kadar içten değen bana. Hani hocanın diyalog kurması da çok güzel. Yani kötü bir adam ihanet ediyor mesela. Hani malum bilirsiniz. Bu tarihi karakterlerde böyle ihanetler, entrikalar çok ilgi çeker. Ya ihanet, bir adamın ihanet etme sebebi, kötü yola sürüklenirken aklından geçenler nasıl cezbedilir? Ya da bir gün aslında çok idealist yola çıkan bir insan nasıl yoldan sapar? Yani o kadar güzel alıyordum ki onları. Bunda da çok beğendim. Brutus, sen de mi? Güzeldi yani, tavsiye ederiz. Sen ne yapıyorsun? Yan taraftan tasnifleyip bana mı veriyorsun? Kıyamam. Kanalın yönetmeni de Asiste ediyorum. asiste mi ediyorsun beni? Yerim seni. Kanalımızda
Bir önceki alışveriş videosunda görmüşsünüzdür. İbrahim Tenekeci'nin şiir kitaplarına başladık. Herhalde şiir kitapları da az kaldı. Son alışverişte biter denemeyle de. Büyük ihtimal bir iki alışverişte İbrahim Tenekeci'yi bitiririz. Nuri Pakdil gibi o da. Üç Köpük, Güzellik Uykusu, Görmeden Ölmek, Peltek Vaiz. Hepsinin içinde çok böyle anlaşılır. Benim sevdiğim gibi nasıl denir, ruha dokunan. Hani anlamak için böyle bazıları onu savunur arkadaşlar. Şiiri böyle katmanlı yapacaksın. Edebi sanatları kullanacaksın. İnsan her okuduğunda bir şeyler şey yapacak. Tamam, yapan da vardır, seven de vardır. Yani ama ben dümdüz bir şey ruhuma dokunuyor. Ben seviyorum ya. Ben öyle seviyorum. Hani güzel bir cümle. Geçen hanımım mesela bir şey gösterdi. Sen her şeyin sadesiniz. Ben sade adamım ya. Ben hiç yani. Evet. Hanım böyle yaptı. Kendini gösterdi. Kendini gösterdi. Benim hanım da sade. Çok tatlı. Maşallah. Yani güzel. Ruha dokunan kelimeleri var. Dünya görüşü olarak katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama hani en azından ne bileyim okunabiliyor ya. Hani tarafkirliği gözünü kör edip de insanı diken gibi batmıyor. Mesela Nuri Pakdil'le biraz onu hissettim. 15'te, 20'de, 25'te hissetmemiştim ama o tarafkirlik, o gerçeklikten kopukluk Eve artık... geldi böyle kitapları masa üstüne koydu. Bu ne ya dedi. İsyan etti. Ya bu ne dedi gerçekten, yani 15 yaşında böyle vay ne laflar demiş, 20'de fena değil, 25'te işte dediğim adam yani gerçekten gerçeklikten kopmuş, kafası karışık, eleştirdiği şeyi kendi, en basit bir şey söyleyeyim ya. Erdem Beyazıt'ta da yaşamıştı. Olabilir. Olabilir. Yani garip bir şekilde bu 7 güzel adamdan sadece işte bir Alaaddin Özdenören'de, belki o deneme olaylarında falan bu tarz provokatif şeylere çok girmediği için, siyasal mevzulara çok girmediği için, ki Alaaddin Özdenören'i de hiç okumadıysam 30 kitabını falan okudum. Onun da külliyatı az kaldı. Bunların çoğu da denemedir zaten. Hani mesela bir o, bir ne bileyim Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören. Özellikle şey mesela Akif İnan'ı ben çok sevdim. Akif İnan bunlarla nasıl vakit geçirdi anlamıyorum. Akif İnan bildiğin solcu bir adam çünkü. Hani adam sağ muhafazakar solcu. Yani garip bir şekilde hani Nurettin Topçu da bunlar nasıl yazdı mesela Hareket dergisinde. Nurettin Topçu bunlara evladım siz bu işi bilmiyorsunuz falan demesi lazım nesil olarak onlardan önce ya. Ya çok provokatif ya. Cümleleri gerçekten kahveye gir, nara at, bir yerden bir yer adamı götürürsün ama orada kalır yani sıfır. Ve eleştirdiği üsluptan düşünce yapısına kadar eleştirdiği her şeyi kendi yapıyor. Yani başlayınca işte ikinci yeniye giydiriyor, işte birinci yeniye giydiriyor, dilde sadeleşmeye giydiriyor. Ama kendi yaptığı şey, kelimelerle oynadığı şey Nazım Hikmet'in merdivenleri bile daha anlaşılır yani. Hani Nazım Hikmet hani mısrayı bozuyor falan diye böyle üslupta çok eleştiriyor ya. Eleştirdiği her şeyi yapmış. Hani o yüzden videonun başında şey dedim, kafası çok karışık diye. Zaten dediklerini de çok anlamadım. Marcel Proust'un arkadaşlar Kayıtsız Adam neydi? Issız Adam mıydı? Zamansız Adam mıydı? Bir şey vardı bu adamın ya. Çok meşhur. Ben ısrarla okumuyordum. Kimdi bunun şeyi meşhur? Kayıp Zamanın İzinde, hatırladım. Kayıp Zamanın İzinde diye bir şey vardı bunun, çok meşhur. Ama bu o değil arkadaşlar. Ben görmüştüm. Genelde de daha önce söyledim bilmiyorum. Yeni bir yazara başlayacaksınız ya da tanımadığınız bir insana en hacimsiz romanından, öykü bile değil, romanından başlayın arkadaşlar. Çünkü 50 sayfada bir olayı başından sonuna getirip anlatabilmek, o kurguyu size verebilmek, kelimelere boğmadan, cümlelere boğmadan gerçekten yetenek işidir. Genelde de kısa öykü yazan insanlar 1000 sayfada yazsa çok güzel yazar. O yüzden dolayı dedim, bak gene düzeltmiyorsun beni aşkım. O yüzden de severek okudum. Bu kanalda sizlerle beraber tanıdığımız başka bir hocamız Otto Yayınları. Neydi aşkım bu? Oku, tefekkür et, tefekkür et, oku. Evet. Oku, tefekkür et, tefekkür et, oku. Yani mükemmel bir yayın evi başlığı. Sevdim. Yani şöyle söyleyeyim, hocanın şeyde mi görmüştüm? Yani ben genelde bu kitapları nerede tanıdım mesela bu abiyi? Bir dipnot falan da herhalde, ya Fazlur Rahman'da ya Mustafa Öztürk'ün bir dipnotunu da gördüm ya da başka bir hocanın kitabında gördüm. Şaban Ali Düzgün, Dindar Suretler, Seküler Siretler, Maturidi Düşüncede Ahlak ve İktidarın Kuruluşu, Sosyal Teoloji, İnsanın Yeryüzü Serüveni. Yani üçü de benim için başlangıç için çok güzel kitaplardı. Üçünü de beğendim. Zaten hocanın başka 3 kitabı da şu anda alışveriş sepetinde. Şu biraz daha günlük durumumuzu anlatan, hepimizin eleştirdiği, sözüyle yaptığı davranışların bir olmadığını gösteren durum arkadaşlar. Hani suretimiz öyle. Herkesin ağzında din, diyanet, herkes fıkhın
şeylerini ezberlemiş. Kanalın altına yoruma gelir şimdi. Sen onu bilmiyorsun. Onun şeyi şuna göre şudur. Herkes ezberlemiş. Ama modern dünyayı da dibine kadar yaşıyoruz hepimiz yani. Hepimiz eleştiriyoruz. Ama modern dünyayı da dibine kadar yaşıyoruz. Onun durumunu anlatıyordu. Maturidi düşüncede ahlak ve iktidarın kuruluşu deyince garip bir şekilde ben hep tarihi şahsiyetler olarak da İmam Maturidi'yi kendime daha yakın, kalbi olarak bulmuşumdur. Ne derler ona? Kalben, ruhen yakın olmaya. Yakından başka bir şey değildir herhalde o. Yani bilmiyorum işte İmam Maturidi'yi daha böyle sıcak buldum kendime. Onun düşüncede ahlak ve iktidarın kuruluşu. Gerçekten Maturidi düşüncede ahlak nedir? İktidar derken hem insan iktidarı hem devlet iktidarı bunlarla ilgili problematikleri zihninde yapıyor, tartışıyor. Gene bir sürü kenarlarım var, notlarım var. Şaban Hoca'nın şeyini çok beğendim. Üslubu çok güzel. Konuları anlatırken ki o kadar karmaşık olmasına rağmen sistematize etmesi, insanlara başlık başlık anlatabilmesi çok güzel. Modern kelimeleri eski klasik metinlerle yedirip örnek verebilmesi çok güzel. Ve bunu yaparken de öyle çok zorlanmadan yaptığını hissettiriyor. Ben o yüzden beğendim. Şu sosyal teoloji daha da güzeldi arkadaşlar. Bu hani din diyanetten ziyade hani gerçekten teoloji kitabı yani. Hani bunu klasik bir Müslüman olarak okuyunca anlamayın yani. Direkt bir ön kabul yani. Klasik bir Müslüman nasıl bakar? Zaten Allah'ın varlığını kabul eder. Klasik bir Müslüman. Allah'ın varlığını kabul eder. Muhammed'in elçiliğini kabul eder. Ve artık olay oradan sonra hani biraz daha çetrefilli hale geliyor ya. O kitap yani sosyal teoloji daha buralara gelmeden Allah'ın varlığını nasıl anlarızdan başlıyor. Benim her zaman dediğim gibi zaten Allah'ın varlığı öyle burada videonun başında eleştirdiğimiz gibi YouTube videolarıyla anlaşılmaz arkadaşlar. Öyleyse zaten vay halimize. Vay halimize. Yani bazı arkadaşlar o halde düşüyor. Ben çok üzülüyorum. Yani gerçekten hani bir tane çok güzel Arapça bilip anlatan, meale anlam veren bir tane çocuk video çekiyor. Bilimden de anlıyor, felsefeden de anlıyor. Anlatıyor. Tamam anlatıyor da anlattığı şeyleri zaten çoğu zaman biliyoruz yani. Çünkü tarihte var onlar. Tamam mı? Birileri tartışmış, bu tartışma yapılmış. Ya da ateist biri çıkıyor. İşte bak gördün mü bilim bunu diyor. Yok diyor. Yani olayı oralardan anlayacaksanız zaten vay halimize arkadaşlar. İnanç öyle bir şey değil. Ya gerçekten inanç öyle bir şey Hani değil. kendi hayatında hiç mi yaşamadın? Hayırdır hani Matrix'teki kapsülde mi duruyordun? Yani işte. Hani onu mu bekliyorsun? Biri gelecek seni kapsülünden çıkaracak. Sana Allah'ı anlatacak. Dini Mavi hap. anlatacak. Hani hiç kendi yaşamadın mı yani? Tatlı Nutella. Mavi hap. Al sana Nutella. Her şey hiç burada falan. yaşamadın mı? Hiç mi nefes almadın? Hiç mi yaşamadın? Yani gerçekten arkadaşlar Garip ben geliyor. hanımla bu konuları çok konuşuruz. En iyi arkadaşım olduğu için kendisi. Bebeğim neydi aşkım İngilizce sorun? Sen benim en iyi arkadaşımsın demiş. Türk bir kız İngiliz bir çocuğa. Beni friendzonlaman için çok geç. Ya çok hoşuma gitmişti ya. Düşün, ama bak şimdi değil mi o cümleden bile ben bir kültür aldım işte. Düşün yani arkadaş olma meselesini elin ecnebi ise kafada kuramıyor yani. Başka bir şey diyor. Neyse çok dağıtmayalım konuyu. Hani gerçekten iman meselesi öyle YouTube'da gördüğün vay deyip de aydınlanacağın bir şeyler değil arkadaşlar. Bir yolculuk, bir göz görme meselesi. Hani ben hani iman nasip olma meselesi var ya. Doğru. Gerçekten sen o yolda gidiyorsan nasip oluyor. O yolda değilsen istediğin kadar çok inanmış adam videosu izle. Var ya ben bütün kitapları okudum. İyi ne güzel. İyi ne güzel gerçekten yani. Hani ben hep ona şunu diyorum ya. Madem bu kadar açıktı. Çünkü şöyle bir şey var. Hani dini savunan, Allah'ı savunan, imanı savunan da ya görmüyor musun bu kadar açık diyor. Bir sürü külliyat öne sürüyor. Yok diyen de mesela Evet. okumuş bir sürü külliyat sormuş. Evet. Birine sorsan öbürünün düşünce sistematiği yanlış. Öbürüne sorsan onunki yanlış. Ama hiç kimse demiyor ki lan madem bu kadar açık bir şey yani olaydan demiyorum arkadaşlar. Kur'an apaçıktır falan oralara hiç girmiyorum. Ya insan sormaz mı? Ya madem bu kadar açık bir şey niye kavga var? Demek ki bu o kadar açık değil. Yani Kendin yaşayacaksın. kendin Kolaya yaşayacaksın. kaçmayacaksın. Kolaya kaçmayacaksın. Yani bunun üzerinde hiçbir şey yapmıyorlar ya. Bir tane adam çıkıyor bak gördün mü diyor böyle ağzı da laf yapıyorsa hele biraz da mantık biliyorsa çok güzel de ikna ediyor karşısındakini. Ay, Karşısındaki de cevap içim almıyor hiç. bir şey söyleyeyim mi? Kıyamam. Karşısındaki de cevap veremeyince üstün geldiğini zannediyor. Bak ikna ettim falan zannediyor. Halbuki karşı taraftaki çocuğu ezdin. Gururunu kırdın. Ya da benim gibi artık yıldırdınız her iki taraftan da. Ya da benim gibi artık bununla muhatap olacağım. Gibi seviyesine oluyor getirdiniz. yani.
Allah Allah. Arkadaşlar inanın inanmayın bilmiyorum. Benim nazarımda, benim inancımda Allah var. Allah kesinlikle var yani. Ama bunu öyle size 1000 tane bilimsel deneyler anlatamam. Çünkü anlatanlar var. Adam kuantumu falan anlatıyor. Öyle herifler var. 5 tane kitap yazmış Allah'ın varlığını ispatlandırmak için. Helal olsun. Ama zaten o kitapları okuyanların bilmiyorum o kitapları okuyup da Allah'a inandı mı? Ha varmış dedi mi? Benim hiç karşıma gelmedi. Bak bunu bir tefekkür edin arkadaşlar. Bir de bu gözle bakın. Hani bu videoyu kapatacağım şimdi. Vesilesi olsun. Ya bu kadar kavga var. Allah varla yok arasında. Demin dediğim gibi her iki tarafında ciltlerce müktesebatı var. Herkes en doğru düşünüyor. Hiç duydunuz mu bu tartışmalardan yola çıkıp da biri Müslüman olmuş? Hiç duydunuz mu bu tartışmalardan birine gerçekten ilham vesile olmuş? Ben o kadar hikaye dinledim. O kadar çevremde gözlem yaptım. Hem ateistken Müslüman hem başka şeyler. Şu anda onu anlatmıyorlar mesela. Anlatırken şey diyor adam ya diyor ah zamanında diyor şöyle saçma şeylere inanmışız diyor mesela. Öyle videolar da var çünkü. Gene böyle güzel kanallarda çıkıyor. Bak görüyor musun ben eskiden işte solcuydum evrime inanıyordum. Bak gördün mü adam bana şöyle diyordu. Kafam karışıyordu bak ne kadar saçmalamış. Bak adam orada şeyi anlatıyor. Bugünkü kafasıyla geçmişi yargılayıp saçmaladığını anlatıyor. Bu bir hani nedamettir, günah çıkarmadır, pişmanlıktır olabilir. Ama adamın aslında düşünce yapısı değişmemiş. Değişmemiş zaten. Başka O bir yüzden şeyle hani o eşiği başka bir vesileyle aşmış. O açtığı vesileyi anlatmıyor. Ondan öncesini kötülüyor. Hani buraya kadar kötü 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 kötü. Şurada bir vesile olmuş. Hiç burada başka bir şeyle alakası yok. Hani artık bu vesileden hiç bahsetmiyor mesela. Ben o yüzden mesela hep hanımdan bahsediyorum. Bizim videolarımız niye hep bu sohbetlerle kapanıyor? Öyle oluyor işte ne bileyim yani. Ona denk geldi ama. Yani güzel kitaplardı arkadaşlar. Şaban Hoca'yı da beğendim. Yani adamları okudum. konuşmak bile benim içimi sıkıyor da. Hani. Evet benim hanımda öyle bir Hani ben böyle kitap alışverişimiz falan. Ama gençlere vesile olsun aşkım. Biliyorsun kanalda bazı arkadaşlar var. Kafaları karışık. İşte bazen de ne haddimize deyip işin içinden çıkmak gerekiyor. Gerçekten ya, ne bilmiyorum. haddimize. Çok üzerine düşmeyin arkadaşlar. Yani. Şöyle. Böyle. Kasım Aralık. Kasım Aralık. Çok Evet, okuyamadık. bir de Daha 2024 videosu da gelecek. evet. 2024 nasıl gelecek? Ne? Nasıl gelecek? 2024'ü nasıl gelecek? Onu da bir spoiler vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Oo vermiyor. Evet. Hayır. Ne gelecek acaba 2024 ile ilgili? Dıdıdıdın. Vermeyeceğim. Bana ne ya? Tamam. O zaman ne diyelim? Bu kadar geyik yaptık, konuştuk. Herkese Kolay gelsin.